Merhaba arkadaşlar. Oleksandr Usyk, Anthony Joshua zaferinin ardından Tyson Fury ile Oleksandr Usyk maçı gündeme gelmiş, konuşulmaya başlamıştı. Tyson Fury ile Oleksandr Usyk sözlü olarak birbirlerine meydan okudular ve sonrasında da Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile maç yapmamı istiyorsanız bu size pahalıya patlayacak. Eğer ki istediğim meblağı verirseniz Oleksandr Usyk ile maç yaparım dedi. Tyson Fury'nin istediği ücret 125 milyon sterlin, çok iyi para. Bu paraya herkes Oleksandr Usyk'le maç yapar. Yense de yenilse de bir yerde fark etmez. Çünkü çok yüksek bir meblağ. Tyson Fury açıklamasını şu şekilde yapıyor bu maçla ilgili. İngiltere kemerlerinden kurtuldu ama bir çaresi var diyor. Yani şunu söylüyor. İngiltere diyor kemerlerini kaybetti ama diyor bunun bir çaresi var. Eğer o kemerleri geri istiyorsa Çingene barbarını gönder diyor. Eğer ki İngiltere o kemerleri geri istiyorsa Çingene kralını, yani Tyson Fury'yi Oleksandr Usyk'in karşısına çıkar diyor. Beni içeri gönderin, son Ukraynalı dözerde yaptığım gibi Ukrayna dözerini kemerlerinden kurtarayım diyor. Yani şunu demesini istiyor. Klitschko'yu yendim, sırada Usyk var. Eğer ki beni Usyk'in karşısına çıkartırsanız, bu ücreti verirseniz ben Usyk'ten o kemerleri geri alıp İngiltere'ye getiririm diyor. Yine devam ediyor Tyson Fury. Ama diyor ucuz olmayacak bu diyor. En iyisini istiyorsanız ödemeniz gerekiyor diyor. Yani kemerler istiyorsanız, en iyi boksörü Usyk'in karşısına çıkaracaksanız bu parayı ödemeniz gerekiyor diyor. Çok pahalı olacak. O yüzden lanet çek defterini çıkar diyor. Ben de Ukrayna dözerini kemerlerinden kurtarayım diyor. Çok pahalı olacak. Çek defterini çıkartın. Ben de diyor Ukraynalı'dan o kemerleri geri alayım diyor. Daha sonra Tyson Fury yaptığı bu paylaşımı siliyor. Tyson Fury maçın hemen ardından Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua maçın hemen ardından bunu izledikten sonra ikisi de berbattı diyor. Oleksandr Usyk ile Joshua maçı ile ilgili, rövanş maçı ile ilgili ikisi de berbattı diyor. Gördüğüm en kötü ağır siklet ünvan dövüşlerinden biriydi diyor Tyson Fury. İkisini de aynı gecede yok ederim. Lanet olası çek defterini çıkar. Çünkü Çingene kralı sonsuza kadar burada diyor. Hani şunu söylüyor. Sonsuza kadar boks ringlerinde kalacağım diyor. Tabi bunun üzerine Usyk'ten hemen bir açıklama geliyor. Usyk diyor ki her gün hayalini kurduğu şey bu. Onu yeneceğim diyor. Her gün diyor benle diyor maç yapmanın hayalini kuruyor diyor. Ama diyor onu yeneceğim. Benimle dövüşmek istediğine eminim diyor Usyk. Onunla dövüşmek istiyorum. Ve Tyson Fury ile dövüşmüyorsam hiç dövüşmüyorum diyor. Benimle dövüşmek istediğini biliyorum diyor Tyson Fury'nin. Eğer ki diyor onunla dövüşmüyorsam hiç kimseyle dövüşmüyorum diyor. Yani Oleksandr Usyk burada şunu söylüyor. Tyson Fury'ye kilitlendim. Mutlaka ve mutlaka Tyson Fury ile maç yapmak istiyorum. O da benimle istiyorsa bu maçı yapalım diyor Oleksandr Usyk. Şimdi Tyson Fury ile olası bir Oleksandr Usyk maçı nasıl geçer? Tyson Fury Oleksandr Usyk'i yenebilir mi? Oleksandr Usyk Tyson Fury'yi yenebilir mi? Arkadaşlar az önce Tyson Fury ile Deontay Wilder'ın ilk maçını seyrettim. Berabere kaldıkları maçı seyrettim. Şu bir gerçek. Oleksandr Usyk Tyson Fury için her zaman tehlike. Ben bunu söyleyeyim. Tyson Fury'nin serisini bozabilir. Belki bana burada katılmayan arkadaşlar olacaktır. Tyson Fury'nin dünyada birçok koyu fanatik fanı var, hayranı var. Ama şu da bir gerçek. Eğer ki biz boksun içinden geliyorsak, boksu biliyorsak, boksörleri tanıyorsak, tekniklerini yapabileceklerini biliyorsak şu bir gerçek. Potansiyel bir tehlikedir Usyk Tyson Fury'ye. Bunu bir kez altını çizelim. Şunu diyeceksiniz. Hocam Tyson Fury ondan daha iri, uzun boylu, uzun kollara sahip. Tyson Fury de boks IQ'suna sahip, zeki bir boksör, akıllı bir boksör. Vazgeçmiyor diyeceksiniz. Bunda tamam, bunda amenna. Ama şu bir gerçek. İki boksör içinde baktığımızda ikisinin de birbirinden farklı özellikleri var. Tyson Fury'de
Tabi baktığın zaman bellerini, ayaklarını çok iyi kullanan bir isim. Refleksleri güzel. Kolay kolay yumruk yemiyor. Ve en önemlisi de rakiplerini psikolojik ve mental olarak çok fazla rahatsız eden, çok fazla psikolojik etki altında bırakan isim Tyson Fury. Ama şu bir gerçek. Deontay Wilder ile Tyson Fury maçına baktığımda emin olabilirsiniz. Mesela yumruk sayısı Alexander Usyk ile Anthony Joshua maçından daha az ilk maçında. Ve Deontay Wilder attığı çoğu yumruğu kontrolsüz atıyor, görmeden atıyor ve disiplinsiz dövüşüyor. Ama bir Alexander Usyk'e baktığın zaman çok fazla ring içerisinde disiplinli, çok fazla rakibine iyi konsantre oluyor ve son roundların, özellikle de son roundların Usyk kralı diyebiliriz. Son roundlarda özellikle de 8, 9, 10 bu roundlarda Usyk kendisini gösterten bir isim. İradesini ortaya koyan bir isim. Ve bunu koyduğu için de çoğu maçı bu şekilde Usyk alıyor. Tyson Fury ile arasında geçecek maç. İkisinin zor sınavı. Zor sınavı. Şunu da Tyson Fury çok iyi bilmesi gerekiyor. Usyk hiçbir zaman Tyson Fury için kolay bir rakip değil. Yani kimse şunu demesin. Tyson Fury Usyk'i yener kelimesini kesin konuşmasın. Çünkü boksta kesin diye bir şey yok. Hiç belli olmaz. Usyk Tyson Fury'nin karşısına şuna emin olabilirsiniz. Anthony Joshua ile yaptığı ikinci maçtan çok daha iyi gelecek. Tyson Fury'yi özellikle de çok iyi çözüp Tyson Fury'nin karşısına gelecek. Tyson Fury dersine iyi çalışıp gelecek. Ve de bu maçın tehlikeli olduğunu doğal olarak Tyson Fury zaten biliyor. Bundan önceki açıklamalarını da zaten gördünüz. Ne diyor? Anthony Joshua kazanırsa Anthony Joshua için geri döneceğim ama Usyk kazanırsa emekli olacağım gibisine. Yani bu sonucu sürekli söylüyor. Hani buradan da şunu herkes anlayabilir. Tyson Fury akıllı bir isim, zeki de bir isim ve şunu biliyor. Alexander Usyk'in potansiyel bir tehlike oluşturduğunu onun için biliyor. Yani yenilgisiz serisini riske sokacağını bildiği için bu maçtan Tyson Fury kaçıyor. Ama zaman zaman yine psikolojikmen Alexander Usyk'i yıkıyor. Yani ona meydan okuyor. İşte söylediği kelimeler, işte diyor ikisi aynı gece ikisini de yenerim. İşte hani onu biraz yavaş yavaş belli bir şeye getiriyor. Ama şu bir gerçek. Alexander Usyk'e baktığınız zaman Alexander Usyk bir Deontay Wilder gibi karşısında dümdüz durmuyor. Belleri her zaman hareketli, ayaklar hareketli ve rakibine fent yapan, aldatan, kolay kolay yumruk yemeyen bir isim. Refleksleri çok güçlü. Yani bunun üzerine çok çalışıyorlar. Ve de çok iyi boks tekniğine sahip, boks IQ'suna sahip bir isim Alexander Usyk. Tyson Fury'ye gelince Tyson Fury'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bellerini çok iyi kullanıyor. Vazgeçmiyor. Uzun kollara, uzun boya sahip. Ve Tyson Fury'ye bir yerde yumruk vurmak zor. Zaman zaman da Tyson Fury çirkef boksu bildiği için rakiplerini dövüştürmüyor. Ne zaman ki rakipler ona kombine vuracağı zaman hemen sarılıyor veya hemen çamura yatıyor. Ama şu bir gerçek, Ukraynalı boksörler kolay kolay kendilerini ezdirmezler. Kolay kolay kendilerini ezdirmezler. Çünkü kurnazlar, boksu biliyorlar. Bir Deontay Wilder gibi kesinlikle yapmazlar arkadaşlar. Bu konu hakkında şunu diyebilirsin. Mesela ben Deontay Wilder'ın boksuna bakıyorum. Eli burada. Yani tam buradan, yumruk buradan rakibe gidene kadar, yani mesafeye bakın. Bak tam buradan düşün, eli burada tutuyor. Bazen buradan Tyson Fury'ye zaten yumruğu atana kadar Tyson Fury bu yumruğu görüyor. Ona göre savunmasını yapıyor. Ne yapması gerekiyor? Bak Deontay Wilder, özellikle Alexander Usyk'e bakın. 12 round boyunca burada. Sağa burada. Bak nereden atıyor? Bir buradan gelen yumruğu düşünün. Bir de buradan çıkan yumruğu düşünün. Arasındaki farka bakın. Deontay Wilder kötü bir boksör değil. Onu söyleyeyim. Kötü bir boksör değil dediğim şöyle. Düşünün ki boks eğitimini mesela siz bir koleji düşünün, bir de devlet okulunu düşünün. Nasıldır? Kolejde sizinle daha çok iyi ilgilenirler. Çünkü siz para veriyorsunuz. Daha hocalar iyi anlatır. Ama ne yapar devlet okullarında? Anlatır geçer bir yerde hocalar. Ha, işini severek yapan hocalar ne yapar? Daha çok dikkat eden hocalar da tabii devlet okullarında vardır. Ama genel olarak yüzeysel olarak anlatır ve giderler. Hani çok böyle aman aman çocuğa gelip yanına
birebir böyle çok fazla ilgilenenleri ben şahsen görmedim ama tabi bazı mesleğini çok seven aşık hocalar var. O çocukları kendi çocukları gibi gördüğü için böyle gidip yanlarına birebir güzel güzel anlatanlar var. Ama kolejlerde biliyorsunuz hem sayı az hem hocalar daha iyi ilgileniyor. Bunu bu şekilde düşünün. Küba boksu eğitimi, boks eğitimini özellikle çok iyi veren kolej gibi düşünün. Küba'yı kolej gibi düşünün. Ukrayna'yı kolej gibi düşünün. Nasıl söyleyeyim? İngiltere'yi kolej gibi düşünün. Bazı ülkeleri yani alttan gelen isimler çok iyi eğitiliyor. Özellikle de Ukrayna'da Usyk boksun kolejinden gelmiş bir isim. Ve de bu işi iyi biliyor. Mesela aynı şekilde İngiltere'de öyledir. Rusya'da öyle. Buralar boksun koleji. Çünkü bu ülkeler boksu iyi biliyor. Kazak, Özbek, Küba, İngiltere yani buralarda boks gittikçe gelişiyor. Paranın olduğu yerde her yerde bir yerde boks nasıl söyleyeyim iyi öğretiliyor. Mesela İngiltere ne yapıyor? Küba'dan antrenörleri getiriyor. Ne yapıyor? Doğal olarak ister istemez bakıyorsun İngiltere'de boks gelişiyor veya bir bakıyorsun Cezayir, bir bakıyorsun patlama yaşamış Küba'dan veya Rusya'dan antrenör getirtirmiş. Niye? İyi antrenörle, eğitimli antrenörle çalıştığın zaman ister istemez boksun level atlıyor. Deontay Wilder emin olun hani bu ülkelerde eğitim alıp alttan eğitim alıp gelseydi şu an Deontay Wilder'ın da önünde kimse duramazdı. Bence bu isimlerde bir şanssızlık var. Antrenör şanssızlığı. Ben şahsen onu görüyorum. Çünkü Deontay Wilder'ın elinin burada durması. Zaman zaman bu şekilde gard alıp buradan içeriden yumruk yemesi. Düşünün gardı buradan aldığın zaman buradan hiçbir şekilde yumruk gelmez yani buradan. Buradan bakarsın yumruk gelmez kapanırken. Çok iyi kapanman gerekiyor. Mesela Usyk de aynısını yapıyor. Yani gard alırken Joshua burada tutuyor. Usyk'ten yumruk yiyor. Yani bu yüzden arkadaşlar Usyk Tyson Fury ile maç yaptığı zaman Usyk Tyson Fury şunu görecek. İstediği yumruğu ona vuramayacak Tyson Fury. Çünkü karşısında kendi gibi hareketli bir isim olacak ve istediği boksu da Alexander Usyk karşısında yapamayacak. Ama diyeceksiniz Alexander Usyk'in Tyson Fury karşısında işi kolay mı olacak? Tabii ki kolay olmayacak. Çünkü Tyson Fury'ye yumruk vurmak zor olacak. Bir Anthony Joshua gibi olmayacak. Çünkü Anthony Joshua bekliyor. Ama Tyson Fury ne yapıyor? Vücut fentleri, ayak fentleri bunların hepsini yapan özellikle de dikkati yerinde ve bazen de Tyson Fury'de de ben bunu görüyorum. Yani dengesiz yumruklarda atabiliyor. Ters düz dövüşüyor, ters gard oluyor, düz gard oluyor. Ama Usyk ters gard olduğu için zaman zaman Tyson Fury artık oturmuş bir boksu var. Hep bu tarafa yatıyor. Doğal olarak da Usyk'in yattığı yer güçlü yumruğunu vurduğu yer. Usyk ne yapıyor mesela? Sağ direni 1, 2, 3 çok iyi vuruyor. Bu yüzden ne yaptı? Yattığı zaman aparkat vuracak. Yattığı zaman direkt vuracak. Yattığı zaman kroşe vuracak Tyson Fury'nin. Ve Usyk'in özellikle de Tyson Fury'yi zorlayacak, Tyson Fury'ye vuracak olduğu anlardan bir tanesi de şu. Kombineleri. Dörtlü beşli nasıl kombinelerini vuruyor Usyk. Yani Tyson Fury'ye 1-2 attığın zaman vuramıyorsun. 1-2-3. Ama dörtlü beşli yumrukları ister istemez Tyson Fury bunları yiyor. Yani bunu da yediğini de zaman zaman gördük. Ve de sert yumruk aldığı zaman Tyson Fury yere iniyor. Tyson Fury iniyor, kalkıyor ama yani sert yumruk aldığı zaman sarsılıyor ister istemez. Şu da bir gerçek. Alexander Usyk Tyson Fury'yi ben şahsen o maçta nakavt edeceğini düşünmüyorum. Ama o maçta şu bir gerçek. Çok iyi bir maç izleyeceğiz boks adına. İki boksörün de çok zorlandığı bir maç olacak. Teknik açıdan, dikkat açısından çünkü ikisi de full konsantre. İkisi de birbirlerini yenmek için elinden geleni yapacak. Zevkli bir maç olacak. Tabi bu maç bizi çok çok konuşturacak. Tabi burada şimdi biliyorum yani ister istemez bana da tepki gelecek. Hocam diyecekler sen nasıl Tyson Fury'yi Usyk yenemez? İşte sen bunu diyorsun. İşte Usyk işte Tyson Fury'ye yumruk bile vuramaz diyen arkadaşlar da olacak. Ama boksun içinden gelen, boksu bilenler de şunu söyleyecek. Usyk gerçekten Tyson Fury için tehlike diyecekler. Tyson Fury'yi yenebilecek her şeye sahip Alexander Usyk. Alexander Usyk zaten bu kadar çok kendine güvenmezse bak ne diyor? Tyson Fury'yi tahrik etmek için. Onun diyor benimle maç yapmak istediğini biliyorum. Ve ben de onunla maç yapmıyorsam hiç kimseyle maç yapmıyorum diyor. Yani Alexander Usyk
Tyson Fury yeneceğine bu kadar çok inanmasa emin olun bu kelimeyi kullanmaz. Tyson Fury de Alexander Usyk'in inandığını gördüğü için de bak bu maçtan hep bir yerde kaçacak. Ve göreceksiniz. Ama bu maç olursa da çok süper olacak. Çünkü bu mevlayı alıp da şunu söyleyecek Tyson Fury. Eğer ki kaybederse ne diyecek? Ben diyecek bu maçtan aldım işte bilmem ne kadar para. İşte kaybetsem ne olacak? Yani kaybettim ama bir şey kaybetmedim, para kazandım deyip çıkacak işin içinden. Yani yapacak bir şey yok. Yani çok güzel para. Her boksör de zaten ringde kaybediyor. Yani Tyson Fury kaybederse dünyanın sonu mu gelecek? Yok. Alexander Usyk kaybederse çok mu bir şey olacak? Kazanırsa çok mu bir şey olacak? Yok. Ama şu bir gerçek. Uzun yıllar boks ringlerinde ismi hep olacak. Zaten bu boksörlerin ismi her zaman kullanılacak, unutulmayacak yani boks dediğiniz zaman. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Eğer ki benim yorumlarımı, analizlerimi beğeniyorsanız, bilgime, tecrübeme güveniyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapıp bana destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.